Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün bir pantolon dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi siyah örme bir kumaşım var. 2 kat yaptım ve masama serdim arkadaşlar. Açık kenarlar burada, kapalı kenar orada. Şimdi kumaşımın üzerine şöyle her zamanki gibi referans çizgimizi çiziyoruz. Evet. Benim çalışacağım ölçüler basen 114, boy 90, diz 22, paça 16 santim olacak arkadaşlar. Oturuş yüksekliğimiz 28 olacak. Şimdi hemen hesaplıyoruz pantolonumuzu. 114 bölü 4. 114 bölü 4. Eşittir 28,5. Evet arkadaşlar, şimdi hemen başlıyorum. Oturuş yüksekliğim 28 santim. Kumaşımın kenarından da şöyle içeriye girdim. Kumaş kenarlarını atıyoruz ve referans çizgisi dikiyoruz. Pantolonumun yanlarında dikiş olacak. Beli lastikli olacak. Lastikli kemerini sonradan takacağız. Şimdi bu şekilde temizlemelerimizi yaptık. Yandan ve üstten çizgilerimizi aldık. 28 santim oturuş yüksekliğini işaretliyorum. 28'i işaretliyorum. Mezromu hiç kaldırmadan pantolon boyum olan 90 santimi işaretliyorum. 3 santimde kıvırma payı veriyorum. Ve bu çizgileri hemen enine uzatıyoruz. 28 santim oturuş yüksekliğini uzatıyorum. Pantolon boyumu uzatıyorum. Ve kıvırma payımızı uzatıyoruz. Hemen diz ölçümüzü buluyoruz. 90 santim bölü 2 45 yapıyor. 6 santim ilave yapıyorum. 51 santim. 51 santimden diz ölçümü buluyorum. Hemen dizi çiziyoruz. Sabunumuz kırıldı her zamanki gibi. Diz ölçümü çiziyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kalça ölçümüz 114. Siz de kalça ölçünüzü alıyorsunuz. 4'e bölüyorsunuz. Kumaşınızın özelliğine göre artırma veriyorsunuz arkadaşlar. Benim kumaşım örme kumaş. Ben eksilteceğim arkadaşlar. Kumaşım bakın benim çok esnek. Şu şekilde likralı rahat bir kumaş. Ben yarım santim eksiltme yapıp 28'den çalışacağım kalçayı. Hatta 27'de çalışsam çok rahat olur. 27 çalışıyorum. Bu 27'yi belden de işaretliyorum. Ve burayı kapatıyorum. Evet. Şimdi şurada A ölçümüzü bulacağız. A ölçüsü nasıl bulunur arkadaşlar? A ölçümüzü şu mesafeyi 4'e böleceğiz. Bizimki 27 santim. 27'den çalıştık. 27 bölü 4 yapıyoruz. Eşittir 6,75 yapıyor. Biz bunu yuvarlak 6,5 çalışalım. Ağımızı 6,5'tan işaretliyoruz. 6,5'da buradan işaretliyoruz. Ve kolay bir şekilde, pratik bir şekilde ağımızı çiziyoruz. Şimdi lastikli olacağı için şuradan 1 santim içeri girmek istiyorum. Belimden çok lastikli olsun istemiyorum. Ve şu şekilde çiziyorum. Ağımla birleştiriyorum arkadaşlar.
Şuradan ön düşüklüğüm olan 3 santimi de veriyorum. 3 santimi şu şekilde çiziyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön düşüklüğümüzü de verdik. Ve pantolonumuzun kalıbı çıkmak üzere. Şimdi ütü hattını şuradan bakın, kalça 1/4 artı A ölçüsü komplesini ölçüyorum. 34 santim geldi. Bunu 2'ye bölüyorum. 17 santimden şu şekilde ütü hattımı belirliyorum ve ütü hattı düz boy ipliğimizi çiziyoruz. Bunu düzgün yapmazsanız pantolonda dönmeler olur arkadaşlar. Şu şekilde bunu boydan boya çizeceğiz, pantolonumun ütü hattını. Evet. Çizdik arkadaşlar. Ben bakıyorum pantolonumun tamamı gözüküyor mu? Evet arkadaşlar, gözüküyor. Şimdi diz ölçümüzü yerleştireceğiz. Diz ölçümüzü nasıl buluyoruz? Dizimizi ölçüyoruz. 4'e bölüyoruz. 2 eksiğini buraya yerleştiriyoruz. Benim diz ölçüm, ben hesaplamıştım daha önceden, 22 santim. Yani 11 bir tarafa, 11 bir tarafa yapıyoruz. İşaretini alıyoruz. Şimdi paça da yine aynı şekilde paçamızın tamamını ölçüyoruz. 4'e bölüyoruz. 2 eksiğini öne veriyoruz arkadaşlar. Benimki 8 santim. 8 santim. Dar paça olsun istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde paçamızı, dizimizi ölçtük. Cetvelimizi kalçadan, yani oturuş yüksekliğinden şu şekilde dizimizi çiziyoruz. Şöyle dizimizi çiziyoruz. Sonra cetvelimizi çevirerek paça ölçüsünü çiziyoruz. Şuraları düz de çıkabilirsiniz arkadaşlar, düz cetvelle. Evet, ben şöyle düz cetvelle çıkıyorum. Şurayı da düz cetvelle çıkalım. Eğri cetvelle yaptığımız zaman biraz daha dar olur. Şöyle düz cetvelimizle çıkalım. Ağımızı eğimli bir şekilde çiziyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ön pantolonumuz çıktı arkadaşlar. Şimdi ön pantolonuma 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Belden başlıyorum. Ama belimizi öncelikle burayı düz keselim. Arka için lazım olacak çünkü. Daha sonra bel düşüklüğünü keseceğiz. Ağımı kesiyorum 1 santim dikiş payı vererek. Overlock'ta dikeceğim için 1 santim dikiş payı yeterli. Ben bu tarz esnek kumaşlarda cep sevmiyorum arkadaşlar. Esnek olduğu için cep yapmıyorum. Siz isterseniz cepte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ön paçamızı kestik. Gördüğünüz gibi pantolonumuzun. Şimdi hemen kumaşımı çeviriyorum kendime doğru. Bu şekilde çeviriyoruz. Ve pantolonumu, ön pantolonumu buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle serelim.
şu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şimdi belden 3 santim alıyorum. Buradan 2 santim. 2 santim. Paçadan da 2 santim. 2 santim paylarımızı veriyoruz. Dizden de 2 santim veriyoruz. Ve buraları çiziyoruz arkadaşlar. Cetvelle çizdiğimiz yerleri cetvelle, rigayla çizdiğimiz yerleri de rigayla çizeceğiz. Şimdi burayı da çiziyorum. Şimdi riga cetvelini aldım. Şu şekilde aynı çizdiğimiz şekilde çiziyoruz. Arka ağımızı ise ön ağdan 1 santim eksik yapıyoruz. Ön ağımızı 6,5 yapmıştık. Şuradan sonra arka ağımı 5,5 işaret alıyorum. Şu şekilde 1,5 santim aşağıya düşüyorum ve işaretliyorum arkadaşlar. İşaretlediğim yeri diz ölçüsüyle şöyle birleştiriyorum. Pratik bir şekilde. Evet, şimdi ön belimizi ölçüyoruz. 28 santim. Şuradan 28 santimi ölçüyorum ve buraya işaret alıyorum. Ütü hattımdan yukarıya 4 santim çıkıyorum. Yani şöyle 4 santim çıkıyorum. Ve cetvelimi yerleştiriyorum. Bakın bu yandan düz olacak şekilde, şu verdiğim 4 santimden geçecek şekilde cetvelimi bu şekilde yerleştirerek arka belimi çiziyorum. Ve şuraya bir işaret atıyorum. Cetvelimle arka belimi buraya indiriyorum. Buradan pratik bir şekilde ağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Arka ağımız gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Ve şimdi ön belimi, ön düşüklüğünü kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Ön belime 1 santim dikiş payı vererek belimizi kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arka pantolonumuz da hazır. Şimdi arka pantolonu olduğu gibi kesiyorum. Çünkü ön bedende, ön paçada dikiş paylarını vermiştik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön ve arka pantolonum çıktı. İsterseniz arka paçada şuradan 1 santimde içeri girebiliriz. Şuranın ortasını bulup bir santim içeri girerek riga cetveliyle şu şekilde buradan bir tıraşlama yapabiliriz. İç bacakta. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi onu da aldık. Şimdi
Pantolonumun dikimine geçeceğim arkadaşlar. Benim kumaşımın düz yüzü içerisindeydi zaten. Şimdi bu ağlarımızı dikeceğiz. Yanlarımızı kapatacağız. Bacak aralarını dikeceğiz ve kemeri sonradan takacağız. Lastikli kemeri. Şimdi pantolonun dikimine geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pantolonumuzu overlock'ta dikeceğiz. Önce ağlarını birleştiriyorum. Bakın arka ağdan başlıyorum. Benim overlock'um 4 iplik. Arka ağını birleştirdim. Şimdi sıra ön ağda. Ön ağı da birleştirdim. Şimdi arka bedenimi şu şekilde tutuyorum. Düz yüzünü açıyorum. Ön bedenimin düz yüzüyle öpüştürüyorum. Yanlarını kapatacağım. 1 santim overlock, yani dikiş payım var. 1 santimden overlock'ta dikiyorum gördüğünüz gibi. Yanını kapatıyorum. Diğer taraf yanımızı kapatıyoruz. Şimdi çeviriyorum ve bacak arasını dikiyorum. Paçadan başlıyorum. Bacak arasını dikmeye. Hemen ortayı tutuyorum. Overlock dikişlerini birbirine. Alttakini aşağıya, üsttekini yukarıya doğru yatırıyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam geliyor. Bu şekilde çalışırsanız kesinlikle dönme ve bozukluk olmaz paçada. Şuradan tutuyorum. Avucumun içine toplayarak, bakın, birebir tam geliyor. Herhangi bir ölçüde sıkıntı, bozukluk, hiçbir şey yok arkadaşlar. Pantolonumun overlock dikişini bitirdim. Şimdi belimize göre kemerimizi hazırlayacağız. Lastiğimizi hazırlayıp pantolonumuza dikeceğiz. Ben hazırlayıp geliyorum.